Osmanlı, Rumeli'de fetihlere başladığı sıralarda Doğu Roma ve sair Balkan devletleri siyasi istikrardan tamamen mahrum bir durumdaydı. Bu iç kargaşaya ilaveten birbirleriyle de çeşitli ihtilafları vardı. Yıllar önce Rumeli'ye geçen Osmanlı kuvvetleri Doğu Roma'ya ait toprakları fethettikten sonra ileri hareketlerine devam edince Slav unsuru ile karşılaşmıştı. Balkanlarda kalabalık bir kütle teşkil eden Bulgar, Sırp ve Bosnalı gibi Slav unsurları aralarındaki geçimsizlikleri bir tarafa bırakarak Türk fütuhatına karşı koymak için sıkı bir şekilde birleşememişlerdi. Murad-ı Hüdavendigar'ın bölgede sürdürdüğü dahiyane siyaset sayesinde ayrı parçalar halinde kalmaları temin edilip bu ülkelerin fethedilme planları aksatılmadan sürüyordu. Bulgaristan ve Yukarı Makedonya'nın zaptından sonra bilhassa Sırplar arasında kıpırdanmalar görülmeye başlanmış ve tehlikenin gittikçe büyümesi Sırpların birleşik mukavemet hissini kamçılamışsa da Sırp Sındığı ve Çirmen muharebelerinde alınan feci yenilgilerden sonra Osmanlı kudreti karşısında duyulan korku niyetlerin fiile geçmesini engellemeye yetmişti. Lakin Boşnak Kralı Tvrtko henüz Osmanlı ile harp sahalarında hiç karşılaşmamıştı. Dalmaçya sahillerinde bazı bölgeleri eline geçirince kendinde cesaret bularak Osmanlı'ya karşı ciddi bir ittifak arayışına girdi. Bu ittifaka en büyük destek Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra ortaya çıkan beyliklerin en güçlülerinden olan ve kendisini Selçuklu Devleti'nin tabii varisi olarak gören Karamanoğlu Beyliği'ydi. Boşnaklar ittifak ordularla Osmanlı'nın Rumeli tarafına saldırırken Karamanoğlu Beyliği de Anadolu tarafından saldıracaktı. Bu ittifak teklifine Sırplar da sıcak bakmış ve sonunda ittifak sağlanmıştı. Boşnak ve Sırp askerlerinden müteşekkil olan askerler toplanmaya başladı. Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey de ordularıyla Osmanlı topraklarına hücum ederek Rumeli'deki Osmanlı askerlerini Anadolu'ya çekmeye çalıştı. Hızla ilerleyen Karaman askerleri Yalvaç, Akşehir, Isparta, Karaağaç, Seydişehir ve Beyşehir bölgelerini ele geçirdi. Durumdan haberdar olan Murad-ı Hüdavendigar acilen ordularını toplayarak Karaman üzerine yürüdü. Bu sırada hazırlıklarını tamamlayan Boşnak-Sırp ittifakı ordusu Osmanlı topraklarına doğru yola koyulmaya başlamıştı. Murad-ı Hüdavendigar'ın hızla üzerlerine geldiğini öğrenen Karaman ordusu hızlı bir şekilde Konya'ya doğru geri çekilmeye başladı. Osmanlı ordusu Konya'ya kadar ilerleyerek şehri kuşatmaya başladı. İttifak orduların Osmanlı'ya karşı toplandığı bilgisi sultana ulaşınca emrindeki askerlerin bir kısmını Rumeli'ye gönderdi. Alaaddin Ali Bey, Murad-ı Hüdavendigar'ın damadıydı. Konya ulemasından bir heyeti ve hanımı Nefise Sultan'ı Sultan 1. Murat'a şefaatçi gönderdi. Ulemaya olan saygınlığı ve kızına olan sevgisine ilaveten Müslüman kanı akıtmak istemeyen Sultan 1. Murat, Alaaddin Ali Bey'i zapt ettiği şehirleri Osmanlı'ya iade etmesi şartıyla affetti ve kuşatmayı kaldırdı. Bu sırada Rumeli ordusu Şahin Paşa komutasında 20.000 akıncı ile ittifak ordusunu karşılamak için yola koyulmuştu. Boşnak ve Sırp orduları 30.000 civarındaydı. Niş şehrine çok yaklaşmışlardı. Lakin şehri kuşatmaya girişmek yerine üzerlerine gelmekte olan Osmanlı ordusunu beklemeyi seçtiler. Osmanlı akıncıları Tuna'nın kollarından olan Morava Nehri'ne karışan
Topluca Çayı Vadisi'ne geldiklerinde Ploşnik ismindeki köye çok yakın bir yerde durarak kamp kurdular. Ploşnik köyüne yaklaşan bir grup gözcü, köyün boşaltılmış olduğunu ve içinde çokça erzak bulunduğunu fark edince ordunun yanına dönerek durumu bildirdiler. Bu bir tuzaktı. Tepenin hemen arkasına konuşlanmış 30.000 Boşnak ve Sırp askeri Osmanlı ordusunun bu tuzağa düşmesini bekliyordu. Şahin Paşa bu durumdan şüphelenerek ordusuna ganimet hırsına kapılmayıp burada beklemelerini emretti. Lakin orduda homurtular yükselmeye başladı ve disiplinsizlik baş gösterdi. Bir grup asker itaatsizlik göstererek ganimet toplamak için köye hareket edince ganimet hırsına kapılan diğer neferler de peşi sıra köye ilerlediler. Şahin Paşa askeri zapt edemedi. Yanında yalnızca 2.000 sadık askeri kalmıştı. Köye giren 18.000 asker köyü yağmalayarak ganimet toplamaya koyuldular. Tuzağa düşmüşlerdi. Lakin henüz farkında değillerdi. Boşnak kralı Tıvarko'nun emriyle pusuda bekleyen 30.000 kişilik ittifak ordusu yerlerinden çıkarak dört bir yandan köye hücum ettiler. Bir kısım askeri de Şahin Paşa üzerine gönderdiler. Orduların geldiğini gören Şahin Paşa davul ve boru sesleriyle köydekileri uyarmaya çalıştıysa da artık çok geçti. Gelen ordu sayıca çok kalabalıktı. Osmanlı ordusu Ploşnik köyünde sıkışmıştı. Bu ani saldırı karşısında kendilerini savunmaya çalışsalar da dar alanda çok fazla kayıp veriyorlardı. Şahin Paşa mahiyetindeki 2.000 kişilik Akıncı ordusu üzerlerine gelen kefereye karşı çetin bir mücadele vermiş olsa da nihayetinde vuruşa vuruşa geri çekilmek zorunda kaldı. Köyde sıkışan Osmanlı ordusu için ise artık vuruşarak şehit olmaktan başka çare kalmamıştı. İlk izdiham sırasında 5.000 kadar asker köyden çıkıp kaçabilmeyi başardıysa da geri kalan 13.000 nefer Ploşnik köyünde ittifak ordusu tarafından şehit edildi. Osmanlı ordusunun bu suretle ciddi bir bozgun alması Balkan devletlerinin ve Batılı devletlerin cesaretlenmesine sebep oldu. Boşnak ve Sırpların Osmanlı karşısında gösterdiği bu başarı diğer devletlerin de Sırp ve Boşnak ülkelerine olan güvenini artırdı. Osmanlı'yı Balkanlardan tamamen atmak isteyen Arnavutluk, Eflak ve Bulgar devletleri de bu ittifaka dahil oldular. Daha büyük bir ordu toplamak ve Osmanlı'yı Rumeli'den kazımak için hazırlıklara giriştiler. Bütün bu hazırlıkları günü gününe takip eden Sultan Murad-ı Hüdavendigar, diplomatik yollarla bazı prensliklerin bu ittifaka dahil olmalarını engelledikten sonra oğulları Bayezid ve Yakup Çelebi'ye haber göndererek Sancak Bey'i bulundukları Kütahya ve Kayseri'deki askerleri toplayıp kendisine iltihak etmelerini emretti. Bununla da iktifa etmeyerek Anadolu'daki beyliklerden İsfandiyaroğullarına Saruhan, Aydın, Menteşe ve Hamitoğulları beylikleri ile
Germiyan Bey'i Yakup Bey'e haber salarak girişecekleri bu büyük gazaya iştiraklarını talep etti. Müslüman beldelerden gönüllü askerler de akın akın orduya koşuyordu.